Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca altına, gümüşe bir bakacağız. Öncelikle gümüşle başlayacağım. Gümüşte hatırlarsanız geçtiğimiz bu bir hafta boyunca iki farklı formasyondan bahsetmiştik. Bir ters omuz baş omuz oluşabilir dedik. Ancak bunun için boyun çizgisinin de geçtiği 23.32, 23.24'ün en azından kırıldığını görmemiz gerekir. Fakat bu bölgede bir fake kırılımla bize bir likitte tuzağa atılabilir dedik. Bundan kurtulmak için de yukarıda 23.67'nin geçilmesi lazım demiştik. Boyun çizgisini dahi kırmadan tekrar satışa döndü. Aynı zamanda da burada bir çift dip ihtimalinden de bahsettik. Aşağıda 22-21.81 bölgesi önemli olacak demiştik. Bakın bu çift dibe doğru giderken şuradaki yaşanan bu son dönüşten dolayı bir de buna üçgen formasyonu eklenmiş durumda. Daha önceki analizlerde de çok sık söylemiştim. Filama ve bayrak formasyonları, bazı kama formasyonları haricindeki formasyonların hepsi yatay bantlar içerisinde oluşur demiştik. Bu formasyonların çalışma ihtimalinin de %50 olduğunu düşünürsek yatay bant fiyatlamalarının çok daha sağlıklı olacağını konuşmuştuk. Burada da gene bu yatay bant içerisinde ne gibi şekiller oluşursa oluşsun. Yukarıda 23.67 kırılmadığı sürece yükselişlerden bahsedemiyoruz. Aşağıda da 21.80 kırılmadığı sürece düşüşlerden bahsedemediğimiz bir süreç yaşanıyor. Yukarıda gene bir ara direnç bölgesi olarak 23.32-23.24 bölgesi takip edilebilir. Dolayısıyla burada risk sevenler kademeli alıma da geçebilirler. 23.32'de ilk alımı yapıp daha sonra yukarıda 23.67'nin kırılmasıyla da tekrar alıma devam edebilirler. Ancak daha güvenli işlem yapmak isteyenler şu yatay bandın kırılımını beklemeleri çok daha sağlıklı olacaktır. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da şu yatay bandı takip ediyoruz. Yukarıda 2060 direnç bölgemiz, aşağıda 2000 destek bölgemiz var. Burada gene ons altında bir ara direnç olarak 2047-2043'ü takip edebiliriz. 2047 üstü kademeli alımlar için uygun olabilir. Ancak mutlaka 2043 altında stoplu işlemler yapmamız gerektiğini unutmayalım. Burada dirençler kırıldıkça yeni alımlar yaparak kırılan dirençlerin altına da stopumuzu taşıyarak bir alım süreci denenebilir. Ancak unutmayalım ki aşağıda da 2000 dolar kırılacak olursa satışların sertleşme ihtimali var. 2000 dolar çünkü aynı zamanda psikolojikte bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Buradan son olarak altın gümüş rasyosuna geçersek burada da şu yatay bandı takip ediyoruz. Yukarıda 91-92 direnç bölgemiz var. Burada bir çanak formasyonu ve çift tepe ihtimalini konuşmuştuk. 92 üstüne atması burada çanak formasyonun aktif olduğunu gösterecekti. Fakat bu bölgeden tekrar satış alarak bir çift tepe ihtimalini şu an gündeme getirmiş durumda, ancak bu çanak formasyonu fincan kulp formasyonuna da dönüşebilir. Fakat gene bakın bahsettiğimiz tüm formasyonlar şu yatay bant içerisinde oluşuyor. Dolayısıyla burada kısaca şunu söyleyeceğiz. 92 üstüne atıyorsa altın gümüşte satışların derinleştiği bir süreç takip ederiz. Aşağıda da 87-13 kırılacak olursa altın ve gümüşte güçlü alımların başladığı bir süreci takip ediyor oluruz. Burada bir ara destek bölgesi olarak da 88-50-89 bölgesini takip ediyor olacağız. Ancak şu geniş alanın kırılımına göre işlemlere yön vermek çok daha sağlıklı olacaktır. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.